Türkiye'de her 3 kişiden birinde hipertansiyon hastalığı görülüyor. Ölüme kadar gidebilen sonuçları bulan ve bu nedenle sessiz katil olarak adlandırılan hipertansiyon son yıllarda gençlerde de sıkça görülüyor. İzole ilkel topluluklarda hipertansiyon görülme sıklığının %1 civarındayken çağımız modern hayat tarzında bu oranın çok yüksek olduğunu belirten doktor öğretim üyesi Hüseyin Taşkıran, gençlerde hızla artan hipertansiyon hastalığının belirtileri ve tedavisine ilişkin şu önemli bilgileri paylaştı. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç ve ölüm riskini artıran ve ciddi sonuçlara yol açabilen bir sağlık sorunu. Sessiz katil olarak adlandırılan hipertansiyon, yılda 10 milyon insanın ölümüne yol açarak dünya genelinde önde gelen ölüm ve hastalık nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda dünyada yaklaşık 1,5 milyar insana hipertansiyon tanısı konduğunu, Türkiye'de ise her 3 kişiden birinin maalesef hipertansiyonla beraber yaşadığını hatırlatan doktor öğretim üyesi Hüseyin Taşkıran, genellikle 40'lı yaşlarda ortaya çıkan hipertansiyon sorununun son yıllarda genç erişkinlerde de sıklığının arttığına dikkat çekti. Taşkıran açıklamalarına şöyle devam etti. Baş ağrısı, çarpıntı ve görmede bozukluk varsa dikkat. Tansiyonun 140/90 mmHg'nin üstünde ölçülmesi hipertansiyon tanısı konulmasına neden olabiliyor. İdeal tansiyon ölçümü ise 3 ila 5 dakikalık dinlenme sonrası sessiz bir odada 30 dakika boyunca sigara ve kahve içmemiş, egzersiz yapmamış olmak şartıyla en az 3 ölçüm gerekiyor. Hipertansiyonun en sık görülen belirtileri arasında aşırı yüksek kan basıncına bağlı olarak baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluklar dikkat çekiyor. Acil birimlerde hipertansiyonla başvuran hastalarla ilgili acil yaklaşım gerektiren göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, yürümede ani gelişen aksama, periferik ödem, baş ağrısı, bulanık görme, bilinç değişikliği, idrar çıkışında azalma, idrarda kanama, baş dönmesi görülebilir. Hipertansiyon görülme nedenleri arasında yaş, etnisite, obezite, alkol ve tütün kullanımı, hareketsizlik, işlenmiş gıdalarla ilişkili tuz oranı yüksek yiyecekler, düşük potasyumlu beslenme, stres, bazı hastalıklar ve ilaçlar yer alıyor. Gençlerde hipertansiyon sıklığının artmasının en önemli nedeni ise uygun olmayan yaşam tarzı biçimi. Başta beslenme ve hareketsizlik olmak üzere artan stres ve kaygı da bu problemi tetikliyor. Hipertansiyon hastaları günde en fazla 5 gram tuz tüketebilir. İzole ilkel topluluklarda hipertansiyon görülme sıklığı %1 civarındayken çağımızın modern hayat tarzında bu oran çok yükseldi. Bunun en önemli nedeni günlük alınan sodyum miktarında. İlkel toplumlarda günlük sodyum miktarı 20 ila 30 mmol iken günümüzde bu oran 80 ila 250 mmol oldu. Beslenmedeki en önemli nokta başta tuz ile olmak üzere besinlerde aldığımız sodyum miktarı ve oranı. ABD'de kişi başı günlük ortalama sodyum alımı 5 gram, ülkemizde ise ortalama tuz tüketimi 15-16 gram civarında. Oysa bir hipertansiyon hastasında günlük sodyum alımı 1,5 ila 2 gram arasında olmalı. Kalp damar hastalıkları tansiyon düzeyinden bağımsız olarak tuza duyarlı hipertansiyon hastalarında daha sık görülüyor. Günümüzde yüksek sodyum maruziyetine bağlı olarak tansiyon ve kardiyovasküler hastalıkların saldırısı altındayız. Hipertansiyondan korunmak için ne yapılabilir? Hipertansiyon hastalarının tedaviye ek olarak yaşam tarzında da değişiklikler yapması gerekiyor. Bu değişiklikleri ideal vücut ağırlığı, tuz kısıtlaması, sağlıklı beslenme, sigaranın bırakılması, alkol kısıtlanması, hareketli yaşam, egzersiz, stres yönetimi olarak sıralanır. Bazı besin desteklerinin tedaviye yardımcı olabileceğini belirten Doktor Taşkıran, arginin veya sitrullin, potasyum, magnezyum, omega 3 yağı ve sağlıklı yağların tüketilmesini de öneriyor.